Zaman tüm insanlar için eşit dağıtılmış bir kaynak. Hepimizin 24 saati var. Ama bu 24 saati nasıl kullandığımız bizi başarıya götürecek. Herkes zamanın paradan daha değerli olduğu konusunda hemfikir. Ama iş zamanın kullanımına geldiğinde çoğu kişi duvara toslar. Zamanı verimli kullanarak anılar biriktirebilirsin veya yaşam kaliteni de yükseltebilirsin. Seni yönetip değiştirecek tek bir kişi var, o da yine sensin. Zaman ve sağlık birbirinden ayrılmayan bir bütündür. Ama çoğu kişi ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya kalmayana kadar sağlığını umursamaz. Dünyada sağlıklı ve uzun ömürlü yaşayan insanların toplandığı bir bölge var. Bu bölgenin adı mavi bölge. Araştır diyeceğim ama büyük ihtimalle unutacaksın veya geçiştireceksin. Bu yüzden kolay ulaşabilmen için açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Bir kere baştan anlaşalım. Eğer gerçekten gününü ve zamanını verimli geçirmek istiyorsan sabah uyandığında günlük en az yarım saat plan yapman lazım. Uyandığın gibi şuraya gideceğim veya şunu yapacağım gibi kelimeler hiçbir zaman zamanını verimli kullanman için faydalı olmaz. Hayatındaki problemler balık tutmak gibidir. Fiziksel olarak bir işi ne kadar çok yaparsak o kadar kolay ve bize alışılmış gelir. İşte bu noktada problemleri zamanında ertelemeden halledersen bir sonraki işlerin sana daha kolay gelir. Zamanı yönetmek hayatı yönetmektir ve asla unutma, alışkanlıklarının kurbanısın. Bu yüzden alışkanlıklarını çok iyi seçmelisin ve sana kötü gelen alışkanlıkları bir an önce azaltarak bırakmalısın. Bu noktada kesinlikle anlaşalım. Çünkü sana katkısı olmayan bir şeyleri sürdürmenin manası yok. Biliyorum verimli bir gün geçirmek istiyorsun, hatta verimli bir ömür geçirmek istiyorsun. Ama bu isteklerinin karşısında sana engel olan bir şeyler var. Bu engel olan şeyleri kaldırıp çözmediğin sürece asla bir adım dahi ilerleyemezsin. Erteleme günümüzdeki en büyük hastalıklardan biri ve sen gerçekten zamanını verimli kullanmak istiyorsan hayatından tembellik ve erteleme kavramlarını tamamen çıkarmalısın. Gerçekten bu kavramları çıkardığında bakacaksın ki günün bir çoğunluğu sana kalmış durumda. Erteleme hastalığından kurtulmanı istiyorum ve gerçekten istemekle de kalmıyorum. Sana küçük bir teklifim var. Bu küçük teklifimi kabul edersen emin ol faydasını göreceksin. Şöyle yapacağız. Ertelediğin işlerin listesini hazırlayacaksın ve bu işlerin karşısına yapman gereken saatleri de madde yazarsan işin kolaylaşacak. Bunları uygulaman çok önemli. Eğer bunları uygularsan stres yapabileceğin bir iş de kalmayacak arkanda. Ha yok bununla da kim uğraşacak diyorsan seni sen bile değiştiremezsin. Umarım erteleme hastalığının ne kadar önemli ve seni her şeyden alıkoyan bir şey olduğunu anlatabilmişimdir. Güneş ışığı fotoğraf ve video çekiminde inanılmaz bir etkiye sahip. Güneş de haliyle sabit durmadığı için ben de çekim ortamımı değiştirmek istedim. Buradan devam edelim. Bir günümüz 1440 dakikaya tekabül eder ve herkesin hesabına eşit derecede yatar. Gün içindeki gereksiz aşırı bölünmelerin veya fazla sosyal medya kullanımın, öz disiplinini kendin kontrol edemeyişin senin zamanını çalan en büyük hırsızlardır. Hayatını ellerinden bu şekilde çalarak götüren hırsızlara karşı kendini iyi tanımalısın, benliğini iyi tanımalısın ve kendini yönetebilmelisin. Yoksa zamanın elinden akıp gider. Gününü telefon başında geçirmekle bir ömür geçmez veya oraya buraya takılmakla da bir hayat geçmez. Oturacaksın ve kendine, işlerine odaklanacaksın. Zamanını verimli kullanmak senin elinde. Pandemi ve karantina günlerinin uzamasıyla birlikte evlerimizde daha fazla vakit geçiriyoruz. Haliyle konfor alanımıza daha fazla gömülmüş durumdayız. Konfor alanı bize hiçbir zaman başarı ve güzel şeyler getirmez. Geçmişte üstün başarı elde etmiş kişilerin tek bir ortak noktası var. Bunu sen kendin de araştırıp bakabilirsin. O tek ortak nokta ise şu: konfor alanlarından çıkabilmeleri. Ve şimdi kendine sor bakalım, sen bu konfor alanlarında devam edip gidecek misin, yoksa ertelemeden zamanını verimli bir şekilde kullanarak, çalışarak kendine bir şeyler katabilecek misin? Bunu kendine sor ve cevabını sesli bir şekilde söyle. Çünkü gerçeklerle yüzleşmediğin sürece bir adım daha ileri gidemezsin. Zamanı yöneterek geleceğine yatırım yapman sadece konfor alanından çıkmanla veya erteleme hastalığından kurtulmanla olup bitecek bir şey değil. Aynı zamanda erken uyanma da bu noktada önemli bir etken. Kesinlikle günlerine erkenden başlamalısın. Erken uyanma başarılı ve zamanını verimli kullanmada olmazsa olmazdır.
Tabii ki erken uyanmak için de erkenden uyumalısın ve hayatını düzene sokmalısın. Sabah saatlerinde beynimiz daha berrak bir şekilde çalışır. Erken kalkma işini gerçekten bir yıl boyunca ciddiye alırsan seni temin ederim ki hayatın adım adım değişecek ve bir yılın sonunda bu ben miyim diye dönüp arkana bakacaksın. Hiç düşünüp araştırdınız mı bilmiyorum ama ömrümüzün %35'inden fazlası uykuda geçip gidiyor ve biz bunun farkında bile olmuyoruz. Öte yandan Türkiye'de yetişkin bir birey günlük en az 2 ila 3 saati de sosyal medyada harcıyor. Bunun yanına bir de televizyon eklenince o rakam 4-5'lere kadar çıkıyor. Ne kadar büyük bir saat değil mi? Bu saatte neler yapılır neler ama biz bunun çoğunlukla farkında bile değiliz. Değerli olduğun için zamanını da önemsiyorum. Sana küçük bir tüyo vereceğim. Telefonun da ayarlar kısmına girersen günlük ve aylık ekran süren var. Günlük ekran süren 1 saatten fazla ise gerçekten telefon bağımlısısın ve bu duruma dur demen lazım. Telefonunu uzak bir yere bırakmalısın. Ulaşamayacağın bir yere bırakırsan bu rakamı gerçekten düşürebilirsin. Ha yok ben telefonu kapatamam, kendimden de uzaklaştıramam diyorsan telefon seni de zamanını da çalıp götürecek. Zamanının elinden gidişine biraz daha zaman tanırsan koca bir ömrün boşa gidecek ve sen sadece oturup bir şeylerin bağımlısı olarak izlemekle kalacaksın. Birazdan veya yarın yaparım dediğin anlarda bile akrep yelkovan seni beklemiyor. Peki sen başlamak için neyi kimi bekliyorsun? Hayatın elinden kayıp gitmeden tam da şu anı yaşa ve şu anda başla. Yavaştan videonun sonuna geldik. Umarım video boyunca sana bir şeyler katabilmişimdir ve sayemde bir şeylerin farkına varabilmişsindir. Eğer böyleyse ne mutlu bana. Benim için değerlisin. Sevdiklerinle sağlıcakla, huzurla kal, hoşça kal.